Bugün sizler ile Ege bölgesinde çok sevilerek tüketilen kendi suyuyla pişen bir patlıcan yemeği tarifi paylaşıyorum. Şimdi patlıcanımızın baş kısmını keserek ve kabuklarını soyarak tarifimize başlıyoruz. Tarifimde 3 adet patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımın kabuklarını soyduktan sonra parmak şeklinde doğruyorum. Bir kabıma 1,5 litre kadar su ilave ediyorum. Patlıcanlarımızın acı suyunu bırakması için bu kaba koyacağız. 1 yemek kaşığı tuzum var. Şöyle tuzum iyice eriyene kadar suyumu karıştırıyorum. Bu suyumun içerisinde patlıcanlarımı en az 30 dakika dinlendireceğim. Şimdi patlıcanlarımı suyumun içerisine alıyorum. Evet, şöyle hepsini aldık. Şimdi şöyle bir her yerlerine tuzlu su değmesini istiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve patlıcanlarımız suda dinlenirken biz de diğer malzemelerimize geçelim. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanımı şöyle yemeklik şekilde doğruyorum. Soğanımı birazcık daha küçültmek için şöyle bıçağım ile üzerinden geçiyorum. Tarifimde şimdi 1 adet yeşil köy biberi kullanacağım. Biberimi ortadan kestikten sonra çekirdeklerini çıkartıyorum. Mat kısmı üst kısma gelecek şekilde doğruyorum. 4 diş sarımsağım var. İlk önce sarımsaklarımı çatlatıyorum ki lezzeti ortaya çıksın daha güzel diye ve dilediğimiz şekilde doğruyoruz. 2 adet, 3 adet dilediğiniz kadar domates kullanabilirsiniz. Domateslerimin de kabuklarını soyarak yemeklik şekilde domateslerimi de küp küp doğruyorum. Domates miktarınızı domatesin boyutlarına göre 3 adet, 4 adet dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi yemeğimizin yapım aşamalarına geçiyoruz. 1 adet kuru soğanımı tavamın içerisine aldım. 4 diş sarımsağımı üzerine ilave ediyorum. Biberlerimi koyuyorum. Gördüğünüz üzere hepsi çiğdem malzemelerimin, patlıcanlarımı tarifime ilave ediyorum. Tuzlu sudan sonra patlıcanlarımı şöyle bir sudan da geçirdim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum tarifime. Artık domateslerimi de ilave etme zamanı. Domateslerimi de şöyle daha henüz ocağımızın altını açmadık. Tarifimize ilave ediyoruz. Tuzum var. Toz şekerim var 1 tatlı kaşığı kadar da. Dilerseniz burada biraz karabiber de ilave edebilirsiniz. Bütün malzememi şöyle daha henüz ocağımın altını yakmadan tenceremin içerisinde karıştırıyorum. Ben yemeğimin malzemelerini karıştırırken siz de YouTube kanalıma abone olup beğeni zilini açar mısınız? Bir sonraki lezzetli tarifte de görüşelim diye. Şimdi evet, artık yemeğimiz pişmeye hazır. Ocağımın altını açıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve yemeğimi yavaş yavaş kısa yakın orta ateşte pişiriyorum. Böyle gelip gidip arada bir sallıyorum tenceremi. Bu yemeğe patlıcan silkme de deniyor bu sebeple. Ama ben tencerem çok büyük olduğu için dipten karıştıramadım. O yüzden bir de şöyle yemeğimi kaşığım ile karıştıracağım. Ege bölgesinde bu yemeğe patlıcan silkme de diyorlar. Sizin yörenizde farklı bir ismi var mı merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle yemeğim gördüğünüz üzere kendi suyuyla artık pişmek üzere. Çok lezzetli bir patlıcan yemeği. Her mutfakta pişsin isterim. Yemeğimiz pişti. Patlıcanlarımız istediğimiz yumuşaklığa geldi. Şimdi servis zamanı. Pişen patlıcan yemeğimizi bir servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle. Evet. Mis gibi koktu mutfağımızda. Ve bu yemeğe sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Serviste üzerine şöyle birazcık sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Tam bir yaz yemeği. Çok basit, çok lezzetli, çok doyurucu.
Evet, biraz da üzerini maydanozla süslediğimiz yemeğimiz artık servis ve tadıma hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.